Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyordum zaten. Bildiğiniz gibi. Güney Amerika turu için Arjantin'e geldim. Başlangıç noktam burası olacak. Geliş sürecimden bahsedeyim biraz. Ben buraya uzun süre seyahat etmek için geldim. Yani işimi bırakıp işimden istifa edip geldim. Öyle söyleyeyim. Ne kadar kalacağım süre belirsiz. Görüyorsunuz yani sürekli kötü şeyler olabiliyor. Herhangi bir aksilik olmazsa burada bir iki sene kalıp gezmeyi planlıyorum. Onun dışında süre dediğim gibi belirsiz. Nerede ne kadar kalırım, nerelere giderim. Genel olarak bir rota planım var fakat yani yolda ne çıkarsa karşıma ona göre planlayacağım. Onu söyleyeyim. Geliş sürecimden bahsedecek olursak ben buraya TH ile geldim. Dönüş biletimi de satın alarak geldim yine. Yani normalde önceden birçok insanın bahsettiği şeyler vardı. Normalde önceden birçok insanın bahsettiği şeyler vardı. Yani dönüş biletinizi muhakkak alın vesaire diye. Ben kendi tecrübemden bahsedeceğim. Ben dönüş biletimi satın aldım. Çünkü gidiş ve dönüş biletini almak daha mantıklı geldi bana. Sadece tek yön bilet alırsanız çok büyük bir fiyat farkı yok gidiş dönüş almaktan. O yüzden böyle tercih ettim. Dönüş biletimi de esnek bilet olarak aldım. Burada Nisan ayının sonuna kadar bir sürem var. Arjantin bizden vize istemiyor. 90 gün Türkiye vatandaşlarına vizesiz kalma imkanı sağlıyor. Eğer isterseniz bunu bir sene içinde 180 güne kadar uzatabilirsiniz. Ben dönüş bileti aldım söylediğim gibi, fakat dönüş biletimi muhtemelen ya ileri bir tarihe esneteceğim ya da iptal edeceğim. Daha ona henüz karar vermedim fakat muhtemelen esnetmek istiyorum. Çünkü herhangi bir durumda dönmem gerekirse bu bileti tekrar kullanmak istiyorum. Önceden de söylediğim gibi tek yön biletler oldukça pahalı. Buraya geliş süreciyle alakalı diğer değinecek olduğum nokta, aşı vesaire artık istenmiyor arkadaşlar. Herhangi bir zorunluluğu yok bunun. Fakat ben gelirken TH yetkilisi bana aşınız var mı diye sordu. Olduğunu söyledim fakat göstermemi bile istemedi yani. Neden sorulduğunu sorduğumda sormamız isteniyor dendi. Fakat TH'nin sitesinden yine seyahat gereksinimlerine bakarsanız aşı şartının olmadığını da görebilirsiniz. Herhangi bir PCR testine de ihtiyaç duymuyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yani burada artık birçok ülkede bu tür gereksinimlere ihtiyaç duymadan seyahat edebiliyorsunuz. Gelmeden önce ben bir haftalık bir rezervasyon yaptım bir hostelde. Oraya da havalimanından geliş için Uber'i kullandım. Havaalanında herhangi bir para değiştirmedim. Yani Arjantin pesosu almadım. Buranın para birimi Arjantin pesosu. Uber çağırarak parayı cash dolar olarak ödedim. Yani bunu çağırdığımda yazdım taksiye, dedim dolar olarak ödeyebilir miyim? Herhangi bir sorun olmayacağını söyledi. Onun öncesinde normal sarı taksiler var. Onlara fiyat bilgisi istedim onlardan. 30 dolar gibi bir fiyat istediler. 30 dolar fazla çünkü Uber'de ne kadar fiyat tuttuğunu görebiliyorsunuz uygulamadan. Normalde aslında Arjantin pesosu varsa 15 dolar civarına gelebiliyorsunuz şehir merkezine. Ben Ezeiza Havalimanı'ndan geldim buraya. Burada bahsetmek istediğim diğer bir konu, Arjantin'de iki tane kur oluşmuş durumda. Birisi resmi kur, devlet kuru olarak geçiyor. Diğeri kara borsa kuru. Bu kur arasında iki tane fark var arkadaşlar. Normalde bir dolar yaklaşık 170 Arjantin pesosuyken kara borsada bu kurdan faydalanabilirsiniz. Yani iki katı olarak faydalanabilirsiniz. Genelde insanlar ya Western Union kullanıyorlar ya da yanında dolar getirerek burada paralarını bozduruyorlar ve resmi kurun iki katından daha yüksek bir fiyata faydalanabiliyorsunuz. Ben şehir merkezinde bozdurdum paramı. Yaklaşık olarak 360 peso ve 370 peso aldım. 2 defa para bozdurdum çünkü. Bu tür yöntemler var. Video biraz dağınık oluyor fakat zaten kafamız da dağınık, yani kusura bakmayın o yüzden. Bu biraz böyle bilgi amaçlı bir video olacak. Burada artık önceden kredi kartı kullanılmaması gerektiği söyleniyordu fakat kendi tecrübemi aktaracağım yine burada.
kredi kartının aslında devlet resmi kuru geçerli oluyordu ve bu yüzden kimse kullanmayın vesaire gibi şeyler söylüyordu. Fakat bu artık anladığım kadarıyla değişmiş. Kredi kartınızla da alışveriş yaparak normal kara borsa kuru gibi hesap imkanından faydalanabilirsiniz. Yani kara borsa kuru geçiyor diyebilirim kredi kartında da. Ben nerede kullandım bunu? Önümüzdeki çarşamba günü, bugün ayın 11'i, 15'inde benim Uşak'a uçak biletim var. Uçak bileti alırken kullandım. Online olarak uçak biletini aldım aslında. Biletin ücretini de yine Western Union aracılığıyla ödeyebiliyorsunuz. Bileti online alıp size bir kod veriyor. Bu kodu alıp Western Union'a gidip bu kodla ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonradan da uçak firması size bir mail atıyor. Uçak biletini ben Flybondi firmasından aldım. Fakat tabii kafa dağınık olduğu için önümüzdeki aya almışım yanlışlıkla bileti. Bu yüzden tekrar değiştirmem gerekti. Bileti değiştirince de tabii ekstra bir değişiklik ücreti istedi. Bu ücreti de online kredi kartıyla ödedim. Herhangi bir alternatif yoktu çünkü. Kredi kartıyla da ödediğimde sitede gözüken pesoyu dolar cinsinden kartıma charge etti aslında, öyle söyleyeyim. Herhangi bir işte 2 katı gibi bir fiyat ödemedim. Artık kredi kartı da kullanılabiliyor. Bunu buradaki market veya Uber'de yine kart kullanarak deneyip gözlemleyeceğim. Onu da ilerleyen zamanlarda paylaşırım. Bir diğer nokta SIM kart arkadaşlar. Ben burada uzun süre kalacağım için SIM kart almak istedim. Çünkü internete ihtiyacım olacak. Uzaktan da çalışıyorum. Haftada 2 gün ortalamasıyla, öyle söyleyeyim. Onun dışında gezerken vesaire de internete ihtiyacım oluyor. Siz belki almak istemezsiniz fakat almak isteyenler için de ondan da bahsedeyim. Burada genelde insanların kullandığı SIM kart Claro. Onu alırsanız eğer ücretsiz, bunu ufak dükkanlardan, bayilerden alabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben direkt merkezdeki ana şubesinden aldım. Büyük bir şubesi var orada. Fakat bence siz oradan almayın. Çünkü ben biraz kazık yedim açıkçası. Çok fazla da araştırmamıştım öncesinde. Yaklaşık olarak 24 GB'lık bir pakete, bir aylık bir pakete 15 dolar civarında ödedim. Oldukça yüksek bir fiyat. Siz kartınızı ufak dükkanlardan satın alın. Ücretsiz alıyorsunuz zaten kartınızı. Daha sonradan online olarak bu kartı web sitesinden aktive edebiliyorsunuz ve paket tanımlayabiliyorsunuz kendinize. 4 GB, 10 GB'lık bir aylık paketler var. Bu paketleri ortalama 5-7 dolar civarına alabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Eğer internet ihtiyacınız olursa bunu da değerlendirirsiniz. Para çekme durumundan bahsettim fakat ben yanımda çok fazla para getirmedim açıkçası. Güvenlik sebebinden dolayı parayı kaybetmektense zaman zaman işte Western Union kullanarak parayı Türkiye'den buraya gönderip Western Union şubelerinden çekeceğim. Fakat yine de biraz paramı saklamak istiyorum. Yani Western Union'a ulaşımın olmadığı yerler olabiliyor. Oralarda en azından paramı çevirip kullanmak istiyorum. Fakat işte kredi kartı artık kullanılabildiğinden dolayı bazı yerlerde kredi kartı kullanmak istiyorum. Bu para çevirme işleriyle uğraşmamak için. Direkt kredi kartı ekstresi de dolar ekstresi tanımlayarak kendinize kredi kartını harcama yapıp ay sonunda ekstrelerinizi kolayca ödeyebilirsiniz. Bu da farklı bir yöntem. Bir diğer nokta da ya şehri aslında Uber'le rahatça gezebiliyorsunuz. Çok pahalı değil burada. Ortalama 2-3 dolar, 5 dolara yakın yerlere çok rahatlıkla gidebiliyorsunuz ve kolayca bulabiliyorsunuz. Yani bizim Türkiye'deki gibi taksi sıkıntısı yok burada. Normal sarı taksilerde yoğunluğu oldukça var. Alternatif olarak da Uber'i kullanabilirsiniz. Uber daha ucuz taksiye göre. Hem de işte kartla ödeme yapabilirsiniz belki. Ben daha denemedim dediğim gibi bunu ama ben genelde nakit olarak ödedim. Kartla da ödendiğinde sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Fakat ben taksi kullanmak istemiyorum. Normal bizim işte Türkiye'de kullandığımız şehir hatları kartları gibi bir kart almak istiyorsanız da burada geçerli olan kart SUVE kart. SUVE kartı alıp oldukça ucuz şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Ortalama 1-2 TL'ye. Otobüslerde genelde 1 TL olarak çekiyor bunu. Metrolarda falan 2 TL olarak çekiyor. Metrolarda da aktarma yapmanız, yani tekrar basmanız gerekmiyor. Direkt aktarma yerlerinde ücretsiz olarak geçebiliyorsunuz. Yani metro ağı çok yaygın ve otobüste de burada her sokağa, her yere rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Google Maps'ten gideceğiniz yere girerek bulunduğunuz yerden hangi otobüs hattıyla veya metro ile gidebileceğinizi rahatlıkla görebilirsiniz.
Fakat burada zor nokta, sube kartı bulmak oldukça zor. Yani birçok mağaza sube kartı logosunu koymuş. Fakat hiçbiri satmıyor yani. Soruyorsunuz, biz de birçok yere sorduk. Hiçbir yerde kartı bulamadık. Daha sonra merkezde bir yerde denk geldik. Yine bir soralım, belki vardır dedik. Orada bulduk en sonunda ve oradan satın aldık. Kart ortalama 500 peso verdim. O da yaklaşık herhalde 1,5 dolara falan tekabül ediyor. Daha sonra 1000 peso yükledim. Metrolarda 40 peso çekiyor. Dediğim gibi 2 TL falan tekabül ediyor bu. Otobüslerde de dediğim gibi 20 peso civarında çekim yapıyor. Yani kartla oldukça ekonomi şekilde yolculuk edebilirsiniz ve her yere gidiyor yani arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız bu konuda. Zaten Buenos Aires büyük bir şehir, fakat öyle turistik lokasyonlara yani yürüyerek de ulaşabiliyorsunuz. Ben biraz ilk günler fazla yürümüşüm. O yüzden ayağım biraz su topladı. 3. gün falan dinlendim o yüzden. Ama söylediğim gibi kartı alın. Kartla rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Onun dışında kaldığım hosteli de size göstermek istiyorum. Gün içinde çekeceğim onun videosunu, çünkü şu an erken bir saat ve karanlık biraz. Yani kaldığım yer nasıl bir yere geliyorsunuz? Yani ortalama olarak, çünkü Güney Amerika'da kalınan yerler az çok belli. Yani şöyle göstereyim ben. İlk önce şöyle bir avlusu var kaldığım yerin. Detaylı olarak odaları falan, mutfağı falan gösteririm daha sonradan. Yani burası böyle aslında eski bir binanın onarılmış hali gibi diyebilirim. Fakat bayağı sevdim ben burayı. Yani kaldığım odadaki insanlar olsun, hosteldeki insanlar olsun oldukça yardımsever ve arkadaş canlısı. Yani ortam da güzel. Bunun dışında kaldığım yerin işte temiz ve fiyat ortalama günlük 8 dolar civarında bir fiyatta para ödedim ben. Booking'den falan kontrol etmiştim öncesinde. Booking oldukça pahalı gelmişti bana. Yani eli yüzü düzgün yerlerde kalmak istiyorsanız 15-16 dolar civarı parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu da oldukça yüksek bir meblağ. Sırt çantalı gezenler için. Airbnb'den daha sonradan burayı buldum. Burası yeni açılmış aslında. Sanırım fiyatın düşük olmasının nedenlerinden biri de o yeni olması. Dediğim gibi bir haftalık bir rezervasyon yaptım. Daha sonradan bir gün daha uzattım uçak biletimi aldıktan sonra. Yani güzel. Neler var neler yok, imkanları, olanakları gösteririm. Linklerini de zaten koyarım. Bahsettiğim şeylerin linklerini de koyarım. İşte su ve kartı nereden alacaksınız vesaire. Onların da linkini ben açıklama kısmına bırakırım. Oralardan bakarsınız artık. İhtiyacınız olursa bu şekilde faydalanabilirsiniz. Onun dışında yine sormak istediğiniz sorular olur vesaire. Yorumlardan ya da Instagram üzerinden ulaşırsanız yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında bilmiyorum, dışarıda video çeker miyim, yani öyle gezerken video çekmek çok canım istemiyor. Fakat işte bu bilgileri vermek istedim. Gelenlere en azından bir faydası olur, daha sonra izleyecek olanlara. Unutmadan da bunları anlatayım dedim. O şekilde yani dışarıda çıktığımda video çekmek istersem çekerim. Çekmezsem eğer videoda bu şekilde paylaşıyor olurum. Kendinize iyi bakın diyeyim. Görüşmek üzere. Kaldığım hostelin adı bu. Dediğim gibi zaten Airbnb linkinde bırakacağım. Oldukça temiz ve güzel bir yer. Böyle bir ortak alanı var. Genelde gün içinde burada çalışıyorum. İnternet olanağı vesaire de iyi yani. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Burada dışarıya bakılıyor da şu an kilitlemişler kapıyı. Erken saat olduğu için. Giriş falan sokağa gösteririm. Zaten burası direkt ana cadde üzerine yer alıyor. Yani şehir merkezinde çok uzakta değilsiniz. Diğer odaları göstereyim size. Kaldığım odada şu an insanlar uyuduğu için şu an çekim yapamam ama gün içinde boş olursa eğer çekip gösteririm orayı da. Bu şekilde birçok oda var aslında hostelin içinde, sağlı sollu. Ben 6 kişilik bir dorm odasında kalıyorum. Burası mutfağı. İşte su sebili koymuşlar. Burada yemek yapmanız için fırın vesaire gibi imkanlarınız var. İşte ortak buzdolabı. Arjantinlilerin gün içinde sıkça içtiği mate termoslarıyla beraber. Onun dışında hostel
Bu tür imkanlar da veriyor size. Yani gün içinde işte veya kahvaltı yemeniz için ne bileyim meyve sebze gibisinden şeyler var. Ekmek falan da koyuyorlar buraya. Kahve, çay vesaire bunların hepsi ücretsiz. Yani herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. İşte ortak kullanabileceğiniz şeyler de var burada. Yağı olsun, ne bileyim sirkesi, tuzu vesaire olsun. Bunları kullanabiliyorsunuz. Onun dışında da işte herkes yemeğini ortak alana koyup yiyebiliyor. Ben de bazen dışarıda yemek yiyorum, bazen kendim hazırlıyorum. Burası çamaşır bölümü. Çamaşırlarınızı yıkamak isterseniz böyle çamaşır makineleri var. Bu çamaşır makinesi bizimkinden bayağı farklı. Eski merdane tiplerine benziyor. Çamaşırlarınızı yıkayıp asabiliyorsunuz. Bu alan biraz küçük ama tuvalet alanı da biraz küçük. Onun dışında o sitede herhangi bir sıkıntı yok bence. Burası da tuvaleti. Oraya da göstereyim size. Yani şu tuvaletler mesela epey küçük olmuş çünkü içeride oturup kapıyı kapattığınızda neredeyse dizleriniz kapıya değiyor. Yine duşları o şekilde. İki kişilik bir duş var. Yani temiz hostel. Kalmak isterseniz dediğim gibi linkini bırakacağım. Burayı değerlendirebilirsiniz. İnsanlar da gerçekten ilgili ve iyiler yani. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Kaldığımız bina aslında bu şekilde. Burası ayrı bir kat. Burada evler bayağı büyük. Yani böyle avlusu vesairesi var genelde evlerin. Ortak alanı var bu şekilde. O yüzden ferah diyebilirim. También ya viene acostumbrado. Hay una película que se llama Narradora. Ajá, y son unas morras que salen de Siria, güey. ¿Es película de casualidad? Sí. No, o sea. Buenos Aires'e geçen 8 günün ardından Uşak'a gitmek üzere havalimanına geldim. 8 gün güzel geçti aslında ama işte olaylardan dolayı çok fazla keyif alamadık tabii ki. Aklımız hep oradaydı. Uşak'tan sonra Patagonya tarafına başlıyor olacağım. Uzun zamandır zaten buraları görmek istiyordum. O yüzden heyecanlıyım. Bakalım. Detayları zaten gittiğimde görürsünüz. Orada artık video çekmeye başlayacağım. Yani umarım bundan sonrası için gerekli önlemler alınır ve daha fazla kaybımız da olmaz diyeyim. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz çünkü hiçbir şey de değişmiyor ama bundan sonra değişir umarım. Başka diyecek de bir şey yok. Şu aya da görüşürüz diyeyim. Buenos Aires'ten videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.